Ejderhanın son nefesi. Dağların zirvesinde, insanlığın unuttuğu çağların tanığı olan yaşlı ejderha Drakonius, yavaşça gözlerini açtı. Binlerce yıldır bu mağarada uyuyan antik yaratık, dünyada bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Pulları bir zamanlar altın gibi parlayan görkemli vücudu, artık solgun ve mat bir renge bürünmüştü. Zaman benim düşmanım oldu, diye mırıldandı kendi kendine. Sesi, mağaranın taş duvarlarında yankılanarak derinlere doğru yayıldı. Mağaranın girişinde, genç savaşçı Kaelen durdu. Elleri titriyordu, ama bu korkudan değil, heyecandan kaynaklanıyordu. Yıllarca hazırlanmıştı bu ana. Krallığın en büyük ejderha avcısı olmak için gerekli tüm eğitimleri almıştı. Şimdi, efsanevi Drakonius'u bulma zamanı gelmişti. "Senin hikayeni biliyorum," dedi Kaelen, sesinde garip bir saygı tonuyla. "Dünyanın yaratılışından beri varsın. İnsanlar seni hem tanrı hem de canavar olarak gördüler. Ama ben sadece gerçeği öğrenmek istiyorum." Drakonius başını çevirdi ve devasa gözleriyle genç savaşçıya baktı. "Gerçek mi? Gerçek, senin türünün dayanabileceğinden çok daha ağır bir yüktür, küçük insan." Kaelen kılıcını çekmedi. Bunun yerine, yavaşça ilerledi ve ejderhanın önünde diz çöktü. Bu hareket, Drakonius'u şaşırttı. Yüzyıllardır karşısına çıkan her savaşçı, derhal saldırmaya hazır bir tavırla gelirdi. "Öyleyse bana bu yükü taşıma gücünü ver," dedi Kaelen. "Dünya değişiyor. Eski büyüler zayıflıyor. Krallıklar birbiriyle savaşıyor ve insanlar senin gibi yaratıkların bir zamanlar getirdiği dengeyi unuttu." Ejderha derin bir nefes aldı. Ağzından çıkan hafif duman, soğuk mağara havasında dans ediyordu. "Benimle konuşmak için geldin, öldürmek için değil. Bu cesaret mi, yoksa delilik mi?" "İkisi de olabilir," diye itiraf etti Kaelen. "Ama yaşlı bilge Elindra bana bir şey söyledi. Ejderhaların son nefesi geldiğinde, dünya ya yeniden doğacak ya da sonsuza kadar karanlığa gömülecek," dedi. "Ben bu kehaneti anlamak istiyorum." Drakonius'un gözlerinde binlerce anının ağırlığı vardı. Eski savaşlar, yitik medeniyetler, sevdiği dostlar, hainlikler, zaferler ve yenilgiler. Hepsi oradaydı, onun bakışlarının derinliklerinde saklı. "Otur yanıma, genç Kaelen," dedi Drakonius, sesiyle mağaranın atmosferi değişti. "Sana bir hikaye anlatacağım. Dünyanın nasıl bu hale geldiğini, ejderhaların neden kaybolduğunu ve senin krallığının neden şu anda var olma mücadelesi verdiğini anlatacağım." Kaelen, taş bir bloğun üzerine oturdu ve dikkatle dinlemeye başladı. Drakonius konuşmaya başladığında, sanki zaman durmuş gibiydi. Binlerce yıl önce, dünya şimdikinden çok farklıydı. Ejderhalar, elfler, insanlar, cüceler ve daha nicesi birlikte yaşıyordu. Her ırkın kendine özgü büyüsü vardı. Ejderhalar ateşi, gökyüzünü ve zamanın akışını kontrol edebiliyordu. Elfler doğayla konuşabiliyordu. İnsanlar uyum sağlama yeteneğine sahipti. En büyük güçleri, öğrenme ve değişme kapasiteleriydi. Drakonius durdu ve Kaelen'e baktı. "Ama güç, her zaman yozlaşmayı getirir. İlk büyük savaş, bir insan kralının hırsıyla başladı. Adı Malaçor'du ve tüm ırkların gücünü ele geçirmek istiyordu." "Malaçor'u biliyorum," dedi Kaelen. "Efsanelerde kara büyücü olarak anılıyor. Efsaneler bazen gerçeğin çok küçük bir parçasını anlatır," diye devam etti Drakonius. "Malaçır, başlangıçta iyi bir adamdı. Krallığını korumak, halkını beslemek istiyordu. Ama sonra eski büyüleri keşfetti. Yaşam ve ölümün sırlarına ulaştı. Ve o sırlar, onu değiştirdi." Ejderha ayağa kalktı ve mağaranın derinliklerine doğru yürüdü. Kaelen de peşinden gitti. Geçtikleri her koridorda, duvarlarda eski yazılar ve resimler vardı. Bunlar, unutulmuş medeniyetlerin kalıntılarıydı. "Malaçır, ebedi hayatı istiyordu," dedi Drakonius. "Ve bunun için, tüm ejderhaların kalbini ele geçirmeye karar verdi. Çünkü ejderha kalbi, dünyadaki en güçlü yaşam kaynağıdır. Bir ejderhanın kalbi yüzyıllarca çarpmayı sürdürebilir, sahibi öldükten sonra bile." Büyük bir salona geldiler. Salonun ortasında, kristal bir platform duruyordu. Platformun üzerinde, eski bir taht vardı ve tahtın arkasında, dev bir ayna asılıydı. "Bu ayna, görüş aynası," diye açıkladı Drakonius. "Geçmişteki olayları gösterebilir. İzin ver, sana o günleri göstereyim."
Ejderha, aynanın önünde durdu ve nefesini üfledi. Ateş değil, mavi bir ışık çıktı ağzından. Işık aynaya dokunduğunda, yüzey dalgalanmaya başladı ve görüntüler belirdi. Kaelen, büyülenmiş gibi izledi. Aynada, görkemli bir şehir göründü. Kuleler göğe doğru yükseliyordu, sokaklarda farklı ırklardan yaratıklar barış içinde yürüyordu. Ama sonra, karanlık bulutlar geldi. Savaşçılar birbirine saldırdı. Ateş, yıldırım ve kan. Her yer kaosa büründü. Bu Aydırmoor krallığıydı, dedi Drakonius, sesi hüzünle doluydu. Barışın ve bilgeliğin merkezi. Ama Malaçır oraya saldırdı. Sadece askerleriyle değil, karanlık büyülerle de. Ölüleri dirilttiğini, onları kendi ordusuna kattığını gördük. Her yenilgisi, aslında bir zaferdi çünkü düşen her düşman, onun safına geçiyordu. Kaelen'in midesi bulandı. Peki siz ne yaptınız? Ejderhalar bu karanlığa nasıl karşı koydu? Bir konsey topladık, diye yanıtladı Drakonius. Tüm ejderha lordları bir araya geldi. En yaşlı ejderha, Piraxis, liderliğimizi üstlendi. Karar verdik ki, Malaçor'u durdurmak için kendi gücümüzü feda etmeliyiz. Aynada yeni bir sahne göründü. Dev ejderhalar gökyüzünde uçuyordu. Aralarında Drakonius'u da görebiliyordu Kaelen, çok daha genç ve güçlü haliyle. Ejderhalar, Malaçor'un kalesine doğru uçuyordu. O savaş, 3 gün 3 gece sürdü, dedi Drakonius. Gökyüzü ateş ve yıldırımla doluydu. Yer sarsıldı. Okyanuslar kabarıp köpürdü. Ve sonunda Piraxis, büyük fedakarlığı yaptı. Ne yaptı, diye sordu Kaelen, neredeyse fısıltıyla. Tüm ejderhaların gücünü kendinde topladı ve bir büyü yarattı. Sonsuza kadar bağlama büyüsü, diye adlandırıldı. Bu büyü, Malaçor'u ve karanlık ordusunu boyutlar arasına hapsetti. Ama bedeli çok ağırdı. Aynada, parlak bir patlama göründü. O kadar güçlüydü ki, Kaelen gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Tekrar baktığında, gördüğü manzara dehşet vericiydi. Ejderhaların çoğu düşmüştü. Hayatta kalanlar ise, zayıf ve yaralıydı. Büyü gerçekleştirildiğinde, ejderhaların çoğu gücünü kaybetti, diye açıkladı Drakonius. Bazıları öldü. Bazıları, ben de dahil, hayatta kaldı ama asla eskisi gibi olamadı. Uçma gücümüz zayıfladı. Ateşimiz söndü. Ölümsüzlüğümüz, sonlu hale geldi. Ve insanlar, diye sordu Kaelen. İnsanlar rahatladı, dedi Drakonius, sesinde hafif bir acılık vardı. Hem Malaçır hem de ejderhaların çoğu gitmişti. Artık dünyaya hükmedeceklerdi. Ve öyle de oldu. Yüzyıllar geçti. İnsanlar güçlendi, krallıklar kurdu. Ama zamanla, eski bilgeliği unuttular. Dengeyi unuttular. Ve şimdi krallıklar birbirine düşüyor, diye tamamladı Kaelen. Her prens taç için savaşıyor. Köylüler açlıktan ölüyor. Ormanlar yakılıyor. Ve kimse durmuyor. Drakonius başını salladı. Evet. Ve en kötüsü, Piraxis'in büyüsü zayıflıyor. Bunu hissedebiliyorum. Malaçor'un hapsi, çatlıyor. Bu kelimeler, Kaelen'in kalbinde bir korku yarattı. Yani Malaçır geri dönebilir mi? Geri dönecek, dedi Drakonius kesinlikle. Bu sadece bir zaman meselesi. Ve o geri döndüğünde, dünya onunla başa çıkacak güçte değil. Ejderhalar zayıf, insanlar bölünmüş, elfler ormanlarına çekilmiş, cüceler dağlarının derinliklerinde saklanıyor. Kaelen ayağa kalktı. Yüzünde bir kararlılık vardı. Peki ne yapabiliriz? Bir çözüm olmalı. Drakonius, genç savaşçıya dikkatle baktı. Uzun bir süre sessiz kaldı, sonra konuştu, bir çözüm var, ama, çok tehlikeli. Ve çok fazla fedakarlık gerektirecek. Söyle, dedi Kaelen, ne yapmalıyım? Piraxis öldüğünde, gücünü 3 parçaya böldü ve 3 kutsal eşyaya yerleştirdi, diye başladı Drakonius. Birincisi, ateş tacı. Kuzey dağlarının zirvesinde, buzulların içinde saklanıyor. İkincisi, ruh kılıcı. Eski Aydırmoor kentinin kalıntılarında, hayaletlerin koruması altında. Üçüncüsü ise, kalp kristali. Denizin dibinde, deniz yaratıklarının krallığında. Bu 3 eşyayı bulursak ne olacak, diye sordu Kaelen. Bir araya getirilebilirlerse, Piraxis'in gücünü yeniden canlandırabilirler, dedi Drakonius. O gücü kullanarak, ya Malaçor'un büyüsünü güçlendirebilir ya da, onu sonsuza kadar yok edebiliriz. Onu yok etmek daha iyi değil mi, diye sordu Kaelen. Teoride evet, dedi Drakonius. Ama pratikte, çok riskli.
Çünkü Malaçor'u yok etmek için, onu önce serbest bırakmamız gerekiyor. Ve o serbest kaldığı anda, kim bilir ne kadar zarar verebilir. Kaelen derin bir nefes aldı. Peki sen ne öneriyorsun? Önce eşyaları bul, dedi Drakonius. Onları topla. Sonra birlikte karar veririz. Ama yalnız gidemezsin. Yolculuk çok tehlikeli. Yoldaşlara ihtiyacın olacak. Kimler, diye sordu Kaelen. Her ırktan biri, dedi Drakonius. Bir elf, bir cüce, bir insan ve bir ejderha. Bir ejderha mı? Kaelen şaşırdı. Ama sen dışında ejderha kaldı mı? Drakonius hafifçe gülümsedi. Ben çok yaşlıyım. Ama bir genç ejderha var. Adı Sinnara. Yıllar önce onu korudum. Şimdi güneydeki ormanlarda yaşıyor. Onu bulmalısın. Kabul edecek mi, diye sordu Kaelen. Onun benim borcu var, dedi Drakonius. Eğer adımı anarsanız, sana yardım edecektir. Kaelen başını salladı. Peki ya elf ve cüce? Onları nereden bulacağım? Elf için, Yıldız Ormanı'na git, dedi Drakonius. Orada Lairayanel adında bir okçu var, kabilesinden sürgün edilmiş. Sebebi, insanlarla dostluk kurması. O senin aradığın kişi olabilir. Cüce için ise, Demir Dağları'na git. Orada Tormund adında bir demirci var, o da kendi halkı tarafından dışlanmış. Çünkü eski büyüleri öğrenmek istiyormuş. Dışlanmışlar, diye mırıldandı Kaelen. Hepimiz bir şekilde dışlanmış gibiyiz. Belki de bu yüzden başarabilirsiniz, dedi Drakonius. Çünkü hiçbir şeyiniz yok. Kaybedecek bir şeyiniz olmadığında, en cesur olursunuz. Kaelen, ejderhanın bilgeliğini takdir etti. Ne zaman başlamalıyım? Hemen, dedi Drakonius. Vakit daralıyor. Piraksis'in büyüsündeki çatlaklar her geçen gün büyüyor. Belki birkaç ayımız var, belki daha az. Anladım, dedi Kaelen. Ama sonra aklına bir şey geldi. Peki sen ne yapacaksın? Drakonius, genç savaşçıya sıcak bir bakış attı. Ben burada bekleyeceğim ve gücümün son kalıntılarını kullanarak, Piraksis'in büyüsünü olabildiğince güçlü tutmaya çalışacağım. Ama Kaelen, unutma, ben yaşlıyım, belki de döndüğünde beni bulamazsın. Bu söz, Kaelen'in kalbini sıkıştırdı. Bu kısa sürede, yaşlı ejderhaya bir bağ hissetmişti. Hayır, seni tekrar göreceğim. Söz veriyorum. Sözler rüzgarda savrulan yapraklar gibidir, dedi Drakonius. Ama niyetin, toprağa kök salan bir ağaç gibidir. Senin niyetinde güç görüyorum. Bu bana umut veriyor. Kaelen, mağaradan çıktığında güneş batmak üzereydi. Dağın yamaçlarından aşağı inerken, Drakonius'un sözlerini düşünüyordu. 3 kutsal eşya, 4 yoldaş ve dünyanın kaderi. Bu, bir savaşçı için çok büyük bir yüktü. Ama Kaelen karar vermişti. Geri dönmeyecekti. Krallığına döndüğünde, kral ve prenslerin savaşlarına katılmayacaktı. Onun kendi görevi vardı artık. İlk durağı, güneydeki ormanlardı. Sinnara'yı bulmak zorundaydı. Genç ejderha olmadan, diğer eşyaları bulmaları neredeyse imkansızdı. Yolculuk uzun sürdü. Kaelen, köylerden ve kasabalardan geçti. Her yerde aynı manzarayı gördü, açlık, savaş ve umutsuzluk. İnsanlar, prenslerinin savaşlarında can veriyordu. Tarlalar ekilemiyor, hasat yapılamıyordu. Bir akşam, küçük bir köye vardı. Köylüler ona düşmanca baktılar. Bir savaşçı daha, dedi yaşlı bir adam. Hangi prensin adamısın sen? Hiçbirinin, diye yanıtladı Kaelen. Ben kendi yolculuğumdayım. Herkes bir prensin emrinde, dedi adam güvensizce. Yoksa çetelerden biri misin? Hayır, dedi Kaelen sabırla. Size zarar vermek istemiyorum. Sadece bir gece konaklama ve biraz yiyecek istiyorum. Karşılığında ödeme yapabilirim. Yaşlı adam tereddüt etti, ama sonunda razı oldu. Tamam, ama huzursuzluk çıkarırsan, köyün bekçileri seninle ilgilenecek. O gece, köyün meyhanesinde otururken, Kaelen yerel konuşmaları dinledi. İnsanlar, güneyden gelen garip hikayeler anlatıyorlardı. Orman canavarlarından, yeşil ateşten ve bir ejderhanın ulumasından bahsediyorlardı. Ejderha mı, diye sordu Kaelen, ilgiyle. Evet, dedi genç bir çiftçi. Birkaç ay önce başladı. Gece ormanın derinliklerinden korkunç sesler geliyor. Bazı çobanlar, gökyüzünde uçan karanlık bir gölge gördüklerini söylüyor. Belki de sadece yıldırım, dedi başka biri. Hayır, ben gördüm, diye ısrar etti çiftçi. Yeşil ateş saçıyordu. Ve sesi beni kemiklerime kadar sarstı.
Kaelen, bunun Sinnara olabileceğini düşündü. Ertesi sabah erkenden yola çıktı ve ormana doğru ilerledi. Güney ormanı, kuzey bölgesinden çok farklıydı. Ağaçlar daha yüksek, yapraklar daha yoğundu. Güneş ışığı güçlükle toprağa ulaşıyordu. Kaelen, Drakonyus'un tarif ettiği işaretleri arıyordu. 3 gün boyunca ormanda dolaştı. 4. gece, nihayet bir şey buldu. Eski bir ejderha yuvası. Taşlar dev bir yaratığın pençeleriyle işaretlenmişti. Ve orada, hafif bir yanık kokusu vardı. Sinnara, diye bağırdı Kaelen. Drakonyus beni gönderdi. Seninle konuşmam gerekiyor. Önce sessizlik vardı. Sonra, ağaçların arasından bir hışırtı geldi. Kaelen, kılıcına davrandı ama çekmedi. Karanlıktan, yeşil gözler belirdi. Sonra, genç bir ejderha ortaya çıktı. Drakonyus kadar büyük değildi ama yine de etkileyiciydi. Pulları zümrüt yeşiliydi ve ateş nefesiyle çevresini aydınlattığında, her şey hayalet gibi bir parlaklıkla doldu. Drakonyus mu, dedi Sinnara. Sesi, Drakonyus'unkinden daha genç ve daha keskin. O yaşlı kertenkele neden beni karıştırıyor hayatıma? Kaelen şaşırdı. Drakonyus'a gösterilen saygıyı beklemiyordu. Ben Kaelen. Dünya tehlikede ve senin yardımına ihtiyacımız var. Sinnara güldü. Gülüşü, ormanın derinliklerinde yankılandı. Dünya her zaman tehlikede. Benim umurumda değil. Malaçır geri dönüyor, dedi Kaelen ciddi bir tonla. Piraksis'in büyüsü çöküyor. Ve eğer bu olursa, senin içinde güvenli bir yer kalmayacak. Bu, Sinnara'yı durdurdu. Malaçır. O sadece bir efsane. Drakonyus'a göre değil, dedi Kaelen. O, Malaçor'la savaştı. Ve şimdi, onu tekrar durdurmak için senin gücüne ihtiyacımız var. Sinnara sessizce düşündü. Sonra, Kaelen'e daha yakından baktı. Sen bir insansın. Neden sana güveneyim? Senin türün, ejderhaları av olarak gördü. Bizi öldürdünüz, yavrularımızı çaldınız. Biliyorum, dedi Kaelen. Ve bundan dolayı üzgünüm. Ama ben farklıyım. Ben dünyayı kurtarmak istiyorum. Sadece insanlar için değil, herkes için. Güzel sözler, dedi Sinnara. Ama sözler ucuzdur. Eylemlerin ne? Kaelen, kılıcını çıkardı. Sinnara geriye çekildi ve ateş nefesi almaya hazırlandı. Ama Kaelen, kılıcını yere sapladı. Al, dedi. Bu kılıç, babamın babasından bana kaldı. Ailemin onurudur. Ama sana güvendiğimi göstermek için, onu teslim ediyorum. Eğer bana güvenmiyorsan, şimdi öldür beni. Ama eğer bir nebze olsun ihtimal görüyorsan, gel benimle. Birlikte dünyayı kurtaralım. Sinnara, uzun bir süre Kaelen'e baktı. Sonra, ateş nefesini söndürdü. Cesur bir hareketti. Aptalca ama cesur. Drakonyus seni iyi seçmiş. Öyleyse, gelecek misin, diye sordu Kaelen. Bir şartla, dedi Sinnara. Eğer bu yolculuk sırasında bana ihanet edersen, seni ve tüm ırkını yok edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık, dedi Kaelen. O zaman yola çıkalım, dedi Sinnara. Ama önce, sana ejderha sırtında uçmayı öğretmem gerekecek. Çünkü yürüyerek bu işi bitiremeyiz. Ve böylece, Kaelen'in yolculuğu yeni bir aşamaya geçti. Artık bir ejderhası vardı. Sıradaki durak, Yıldız Ormanı ve ELF okçu Lairayanel'di. Sinnara'nın sırtında uçmak, Kaelen'in hayalini bile kuramayacağı bir deneyimdi. Rüzgarın yüzünde esmesi, yüzlerce metre yükseklikte olmanın heyecanı. İlk başta korkutucu olsa da, zamanla alıştı. Şuradaki ormanı görüyor musun, diye sordu Sinnara, yeşil kanatlarını çırparak. O yıldız ormanı. Elfler artık yabancıları pek sevmiyor. Dikkatli ol. Ormana yaklaştıklarında, havada garip bir enerji hissettiler. Ağaçlar sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Sinnara, bir açıklığa indi. Burada bekliyorum, dedi ejderha. Elfler ejderhalardan hoşlanmaz. Sen git, Lairayanel'i bul. Kaelen, ormana yürüdü. Her adımda, izlendiğini hissediyordu. Yaprakların arasından gözler ona bakıyordu. Sonra, birden çevresinde onlarca ELF belirdi. Oklarını ona doğrultmuşlardı. Dur, dedi aralarından biri. Sesli kadındı ve otoriteli. İnsan, bu topraklara izinsiz giremezsin. Kaelen ellerini kaldırdı. Barış içinde geliyorum. Lairayanel'i arıyorum. Elfler birbirlerine baktılar. Sonra aralarından biri öne çıktı. Uzun gümüş saçları vardı ve gözleri derin mavi renkti. Lairayanel'i neden arıyorsun, diye sordu.
Dünya tehlikede, dedi Kaelen. Ve onun yardımına ihtiyacım var. Lairayanel burada değil, dedi Elf kadın soğuk bir şekilde. Ve eğer olsaydı bile, sana yardım etmezdi. Lütfen, dedi Kaelen. Drakonius beni gönderdi. Eski ejderha lordu. Biliyor musunuz onu? Bu isim, elflerin tavırını değiştirdi. Kadın Elf, şaşkınlıkla baktı. Drakonius. O hala yaşıyor mu? Evet, dedi Kaelen. Ve çok acil bir mesajı var. Malaçır geri dönüyor. Elfler arasında fısıltılar yükseldi. Kadın Elf düşünceli görünüyordu. Sonunda karar verdi. Gel benimle, dedi. Ama silahını bırak. Kaelen, kılıcını bıraktı ve kadının peşinden yürüdü. Ormanda derinlere doğru gittiler. Sonunda, dev bir ağacın altına geldiler. Ağacın içinde, doğal bir platform vardı. Orada, genç bir Elf oturuyordu. Uzun siyah saçları ve keskin yeşil gözleri vardı. Yay ve okları yanındaydı. Lairayanel, dedi kadın Elf. Bu insan seni arıyor. Lairayanel, Kaelen'e baktı. Bir insan, ne istiyor benden? Kaelen, hikayesini anlattı. Drakonius'u, Malaçor'u, kutsal eşyaları. Her şeyi. Lairayanel sessizce dinledi. Neden bana, diye sordu sonunda. Neden ben bu yolculuğa katılmalıyım? Çünkü Drakonius senin ismini verdi, dedi Kaelen. Senin kabilenden dışlandığını, ama kalbin hala doğru olduğunu söyledi. Lairayanel acı bir gülümseme sergiledi. Dışlanmak. Evet, kabilem benden nefret ediyor. Çünkü insanlarla dostluk kurdum. Onlara öğretim. Ve bu, elfler için bir günah sayılır. Peki şimdi ne yapıyorsun, diye sordu Kaelen. Yalnız yaşıyorum, dedi Lairayanel. Ormanın derinliklerinde. Bazen avlanıyorum, bazen sadece oturuyorum ve yıldızları izliyorum. Hayatım, anlamsız. O zaman gel, dedi Kaelen. Hayatına bir anlam ver. Dünyayı kurtar. Lairayanel uzun uzun düşündü. Sonra ayağa kalktı. Tamam, geleceğim. Ama seni uyarayım insan. Eğer bu sadece bir aldatmacaysa, okum senin kalbini bulur. Aldatmaca değil, dedi Kaelen. Söz veriyorum. Kadın Elf araya girdi. Lairayanel, emin misin? Bu insana güvenmek. Anneanne, dedi Lairayanel yumuşak bir sesle. Tüm hayatımı burada geçiremem. Belki de bu, kaderimdir. Kadın Elf gözyaşlarını tutamadı. O zaman git. Ama dikkatli ol. Ve unutma, sen her zaman bu ormanın bir parçasısın. Lairayanel ve Kaelen birlikte ormandan ayrıldılar. Sinnara onları gördüğünde hafifçe güldü. Bir Elf, dedi. Bu eğlenceli olacak. Sen bir ejderhasın, dedi Lairayanel şaşkınlıkla. Keskin gözlem, dedi Sinnara alaylı bir şekilde. Evet, ben bir ejderhayım. Ve sen bizim ekip arkadaşımızsın. Alış buna. Lairayanel, Sinnara'ya dokundu. Hayatım boyunca ejderhalarla ilgili efsaneler duydum. Ama gerçekte görmeyi hiç hayal etmemiştim. Şimdi sadece görüyorsun değil, dedi Sinnara. Üzerimde de uçacaksın. Hazır ol. Ve üçü birlikte, Demir Dağları'na doğru yola çıktılar. Sıradaki hedef, Cüce Demirci Tormund. Demir Dağları, adını boşuna taşımıyordu. Kayalar, metalik bir parlaklıkla çevriliydi. Cüceler, yüzyıllardır bu dağlarda yaşıyor ve derinlerden değerli metaller çıkarıyorlardı. Sinnara, dağın eteğine indi. Burası cücelerin toprakları. Dikkatli olun. Onlar yabancılara karşı çok temkinli. Kaelen, Lairayanel ve Sinnara, insan formuna dönüşmüş haliyle, dağın içindeki tünellere doğru yürüdüler. Giriş, dev bir kapıyla korunuyordu. Dur, diye bağırdı bir bekçi. Kalın sakallı, kısa boylu bir cüceydi. Buraya kim geldi? Barış içinde geliyoruz, dedi Kaelen. Tormund'u arıyoruz. Bekçi homurdandı. Tormund, o hain, neden onu arıyorsunuz? Çünkü dünya tehlikede, dedi Lairayanel. Ve onun yeteneklerine ihtiyacımız var. Dedi bekçi. Tormund'un yetenekleri lanetli. Eski büyülerle uğraşıyor. Kral onu sürgün etti. Şimdi yalnız yaşıyor, dağın batı yamacında. Bize yolu gösterir misiniz, diye sordu Kaelen. Bekçi tereddüt etti ama sonunda razı oldu. Batıya git. Bir mağara bulacaksın. Orada onu bulursun. Ama dikkatli ol. Tormund, dengesiz. Üçü, batı yamacına doğru yürüdü. Birkaç saat sonra, dumanlı bir mağara buldular. İçeriden çekiçlerin sesi geliyordu. Kaelen, mağaraya girdi.
İçeride, dev bir demirci atölyesi vardı. Ateşler yanıyordu, çekiçler vuruyordu ve ortada, kalın sakallı bir cüce çalışıyordu. Tormund, diye seslendi Kaelen. Cüce döndü. Yüzünde derin çizgiler ve gözlerinde yorgun bir bakış vardı. Kim siz? Ne istiyorsunuz? Kaelen hikayeyi anlattı. Tormund dikkatle dinledi. Sonunda, çekicini bıraktı. Malaçır, dedi. Onu babamın babası hatırlardı. Korkunç bir varlık. Ama sizin söyledikleriniz, doğru olamaz. Piraksis'in büyüsü bozulamaz. Bozulabiliyor, dedi Sinnara, insan formundan çıkarak ejderha haline döndü. Tormund geriye adım attı. Bir ejderha, diye bağırdı. Evet, dedi Sinnara. Ve ben Drakonius'un öğrencisiyim. Söylediklerimiz gerçek. Ve senin yardımına ihtiyacımız var. Tormund, uzun bir süre düşündü. Sonra, atölyesinin köşesine gitti ve eski bir kitap çıkardı. Bu kitap, dedi, dedem tarafından bana verildi. İçinde eski büyüler, eski demircilik teknikleri var. Eğer kutsal eşyaları bulursak, onları birleştirmek için özel bir ritüele ihtiyacımız olacak. Ve ben o ritüeli gerçekleştirebilirim. O zaman gelecek misin, diye sordu Kaelen. Evet, dedi Tormund. Ama bir şartım var. Eğer bu yolculuk başarılı olursa, adımın temize çıkmasını istiyorum. Kabileme dönmek istiyorum. Söz veriyorum, dedi Kaelen. Başarılı olursak, adın onurlandırılacak. Ve böylece, 4 kişilik ekip tamamlandı, Kaelen, Sinnara, Lairayanel ve Tormund. Artık ilk kutsal eşyayı, ateş tacını aramaya başlama zamanı gelmişti. 4 yoldaş, kuzey dağlarına doğru yola çıktıklarında, mevsim değişmeye başlamıştı. Güneyin sıcak rüzgarları yerini soğuk kuzey esintilerine bırakıyordu. Sinnara'nın sırtında uçarlarken, aşağıda kalan topraklar giderek beyazlaşıyordu. Ateş tacı, buzulların içinde saklanıyor, dedi Tormund, eski kitabına bakarak. Ama kitapta, tacın tam yerini söylemiyor. Sadece, donmuş kalbin merkezinde, diyor. Donmuş kalp ne demek, diye sordu Lairayanel, rüzgarın sesine karşı bağırarak. Bilmiyorum, diye itiraf etti Tormund. Ama tahminim, en soğuk, en ıssız yeri kastediyor. Günlerce uçtular. Her gün, hava biraz daha soğuyordu. Sonunda, kuzey dağlarının zirvelerine ulaştıklar. Burası, dünyanın en soğuk bölgesiydi. Hava o kadar soğuktu ki, nefes alırken bile ciğerler yanıyordu. Sinnara, büyük bir buzulun üzerine indi. Daha ileriye uçamam, dedi. Hava çok soğuk. Kanatlarım donuyor. Buradan yürümemiz gerekecek, dedi Kaelen, kalın pelerinini daha da sıkılaştırarak. 4 yoldaş, buzulda yürümeye başladı. Her adımda, buz altlarında çatırdıyordu. Lairayanel, elfler doğayla uyumlu olduğu için, buzun hangi kısımlarının güvenli olduğunu hissedebiliyordu. Bu tarafa gelin, dedi, bir yolu göstererek. Diğer taraf çok ince. Altında derin bir yarık var. Saatlerce yürüdüler. Güneş battığında, hava daha da soğudu. Tormund, taşlardan küçük bir sığınak yaptı ve Sinnara ateş nefesiyle onu ısıttı. Bu hızla donacağız, dedi Kaelen, titrerken. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Ama nereye, diye sordu Lairayanel. Buzul kilometrelerce uzanıyor. Donmuş kalbi, nasıl bulacağız? Tormund, kitabını tekrar açtı. Sayfalar arasında eski bir harita vardı. Bekleyin, dedi. Bu harita, sanırım bir şey gösteriyor. Haritada, buzulun ortasında garip bir işaret vardı. Yıldız şeklinde bir sembol. Bu ne demek, diye sordu Kaelen. Bilmiyorum, dedi Tormund. Ama belki de, donmuş kalp, bu işaretin olduğu yer. Ertesi sabah, haritayı takip ederek yürümeye devam ettiler. Öğleden sonra, buzulda garip bir şey fark ettiler. Buzun rengi değişmişti. Masmavi bir parlaklık vardı. Bu normal değil, dedi Lairayanel. Buz, sanki içeriden parlıyor. Yaklaştıklarında, gerçekten de buzun içinde bir ışık olduğunu gördüler. Mavi, soğuk bir ışık. Ve ışığın ortasında, bir şey vardı. Ateş tacı, diye bağırdı Tormund heyecanla. Ama yaklaşmak o kadar kolay değildi. Çünkü tacın etrafında, dev buz yaratıklar belirdi. İnsan şeklindeydiler ama tamamen buzdan yapılmışlardı. Bekçiler, dedi Sinnara. Piraksis, kutsal eşyaları korumak için bekçiler yaratmış. Buz yaratıklar saldırıya geçti. Kaelen kılıcını çekti, Lairayanel oklarını hazırladı, Tormund çekicini kaldırdı ve Sinnara ejderha formuna geçti. Savaş şiddetliydi.
Buz yaratıklar çok güçlüydü ve vurulduklarında, parçaları yeniden birleşiyordu. Sinnara'nın ateş nefesi onları eritseydi ama yaratıklar çok hızlı yeniden şekilleniyordu. "Nasıl yeneceğiz bunları?" diye bağırdı Kaelen, bir yaratığın kolunu keserken. "Kalplerine vurmalıyız," diye bağırdı Tormund. "Her buzun bir merkezi var. Onu parçalarsak, yeniden şekillenemezler." Lairayanel, keskin gözleriyle yaratıkları inceledi. Sonunda, göğüslerindeki küçük, parlak noktayı gördü. "Orada," diye bağırdı. Göğüslerindeki mavi nokta. Okunu çekti ve tam isabetle, bir yaratığın kalbine sapladı. Yaratık, dondu ve sonra parçalara ayrıldı. Bu sefer yeniden şekillenmedi. "İşe yarıyor," dedi Kaelen. Hızla saldırıya geçti ve bir yaratığın göğsüne kılıcını sapladı. O da yıkıldı. 4 yoldaş, birlikte çalışarak tüm buz yaratıklarını yendi. Sonunda, ateş tacının olduğu yere ulaştılar. Tormund, buzun içindeki tacı çıkarmak için çekicini kullandı. Dikkatlice, buzu kırdı ve tacı çıkardı. Taç, altından yapılmıştı ve üzerinde kırmızı taşlar vardı. Ama en çarpıcı özelliği, taşlardan çıkan sıcaklıktı. Etraftaki her şey buz gibiyken, taç ılık bir ışık saçıyordu. "İşte bu," dedi Tormund hayranlıkla. "Piraksis'in ateş tacı." Kaelen, tacı eline aldı. Aniden, zihni görüntülerle doldu. Eski savaşları, ejderha lordlarını, Malachor'un yükselişini gördü. Sanki tacın kendi hafızası varmış gibi. "Kaelen," diye bağırdı Lairayanel. "İyi misin?" Kaelen başını salladı ve görüntüler kayboldu. "İyiyim. Sadece, tuhaf bir şey oldu. Geçmişi gördüm. Taç senle konuşuyor," dedi Sinnara. "Piraksis'in gücünün bir parçası. Dikkatli ol. Çok fazla maruz kalırsan, seni tüketebilir." Kaelen, tacı dikkatlice bir çantaya koydu. "Bir tane bulduk. 2 tane daha var. Sıradaki nedir?" diye sordu Tormund. "Ruh kılıcı," dedi Kaelen. "Eski Aedrmoor kentinde, hayaletlerin koruması altında." Aedrmoor'un kalıntılarına ulaşmaları bir hafta sürdü. Güneye, sonra doğuya uçtular. Eski kent, artık terk edilmiş bir viranelikti. Bir zamanlar görkemli kuleler, şimdi yıkılmış duvarlar halindeydi. "Burası çok üzücü," dedi Lairayanel, yıkıntılara bakarken. "Bir zamanlar burası ne kadar güzeldi." "Malachor'un eseri," dedi Sinnara acı bir şekilde. "O, güzelliği yok etmeyi seviyor." Şehre girdiklerinde, garip bir sessizlik vardı. Kuş sesi yok, rüzgar sesi yok, hiçbir şey yok. Sadece derin, rahatsız edici bir sessizlik. "Bu normal değil," dedi Kaelen. "Neden bu kadar sessiz?" "Çünkü hayaletler sessizliği seviyor," dedi Tormund. Kitabını açtı ve bir sayfa okudu. "Aedrmoor Savaşı'nda ölen ruhlar, hala burada. Onlar şehri koruyor. Nasıl geçeceğiz?" diye sordu Lairayanel. "Onlarla konuşmalıyız," dedi Tormund. "Hayaletler, genellikle hala yaşarken tamamlayamadıkları bir işleri olduğu için kalırlar. Eğer onlara yardım edersek, belki de bizi geçirirler." Şehrin merkezine doğru yürüdüler. Sonunda, eski bir meydana geldiler. Meydanın ortasında, kırık bir heykel vardı. Heykelin yanında, soluk bir figür belirdi. Hayalet, beyaz bir elbise giyen bir kadındı. Yüzü belirsizdi, sanki sürekli değişiyordu. "Kim geldi Aedrmoor'a?" diye sordu hayalet. Sesi, rüzgar gibi fısıltılıydı. Biz ruh kılıcını arıyoruz," dedi Kaelen saygıyla. "Ruh kılıcı," dedi hayalet. "Piraksis'in silahı. Neden istiyorsunuz?" "Malachor geri dönüyor," dedi Kaelen. "Ve onu durdurmak için kutsal eşyalara ihtiyacımız var." Hayalet, uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra, başka hayaletler belirmeye başladı. Onlarca, yüzlerce hayalet, meydanı doldurdu. "Malachor," dedi hayalet kadın. "O bizim ölümümüzün sebebi. O, şehrimizi yok etti. Ailelerimizi öldürdü." "Biliyoruz," dedi Lairayanel yumuşak bir sesle. "Ve biz, onun bir daha zarar vermemesini sağlamak istiyoruz." Hayaletler birbirleriyle fısıldaştı. Sonra, hayalet kadın tekrar konuştu, "Size bir test vereceğiz. Eğer geçerseniz, kılıcı alabilirsiniz. Ama eğer başarısız olursanız, ruhunuz sonsuza kadar burada kalacak." "Test nedir?" diye sordu Kaelen. "Her biriniz, kendi korkunuzla yüzleşeceksiniz," dedi hayalet. "Eğer korkunuzu yenebilirseniz, testten geçmiş olursunuz." Kaelen, arkadaşlarına baktı. Hepsi tereddütlüydü ama başka seçenekleri yoktu. "Kabul ediyoruz," dedi Kaelen.
Hayalet kadın, elini kaldırdı ve aniden, her şey değişti. Kaelen, kendini karanlık bir mağarada buldu. Etrafı göremiyordu. Kalbi hızla çarpıyordu. Neredeyim, diye sordu yüksek sesle. Karanlıktan bir ses geldi. Tanıdık bir ses. Kaelen, neden beni terk ettin? Kaelen dondu. Bu ses, babasının sesiydi. Ama babası yıllar önce ölmüştü. Baba, diye fısıldadı. Karanlıktan bir figür çıktı. Babasının hayaleti. Sen gittikten sonra, aile dağıldı. Annen üzüntüden öldü. Kardeşin yoksullukta büyüdü. Ve bunların hepsi, senin seçimin yüzünden. Kaelen, suçluluk hissetti. Gerçekten de, savaşçı olmak için ailesini terk etmişti. Ben dünyayı kurtarmak için gittim. Dünyayı kurtarmak mı, dedi hayalet, acı bir gülüşle. Sen sadece bir kahraman olmak istedin. Övgü, şan, şöhret. Hepsi bunlar için gittin. Ailen için değil. Hayır, diye bağırdı Kaelen. Ben doğru olanı yapmaya çalıştım. Doğru olan, aileni terk etmek miydi, diye sordu hayalet. Kaelen, gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır içinde sakladığı suçluluk, şimdi ortaya çıkıyordu. Belki de haklısın, dedi. Belki de ben kötü biri oldum. Ama şimdi bir şans daha var. Dünyayı kurtarırsam, başkalarının aileleri güvende olacak. Hayalet, ona yaklaştı. Ama senin ailen, onlar hala acı çekiyor. Biliyorum, dedi Kaelen. Ve bu, sonsuza kadar benimle yaşayacak. Ama yaptığım hataları değiştiremem. Sadece geleceği değiştirebilirim. Hayalet durdu. Sonra, yavaşça kaybolmaya başladı. Korkunla yüzleştin. Geçtin. Kaelen, kendini tekrar meydanda buldu. Arkadaşları da oradaydı, her biri kendi deneyiminden çıkmış gibi görünüyordu. Lairayanel, kendini yıldız ormanında buldu. Ama orman, hatırladığından farklıydı. Ağaçlar yanıyordu, hayvanlar kaçışıyordu ve her yer kaos içindeydi. Ne oluyor, diye bağırdı. Anneannesi belirdi. Lairayanel, sen bize ihanet ettin. İnsanlara güvendin ve şimdi bak, ormanımız yanıyor. Hayır, dedi Lairayanel. Ben kimseye ihanet etmedim. Ettin, dedi anneannesi öfkeyle. İnsanlar, bizim sırlarımızı öğrendi. Ormanımızın yerini öğrendiler. Ve şimdi, her şeyi yok ediyorlar. Lairayanel, dehşet içinde etrafına baktı. Gerçekten de, insanlar ormanı kesiyordu, ağaçları yakıyordu. Dur, diye bağırdı Lairayanel, insanlara doğru koşarak. Durdurun bunu. Ama insanlar onu dinlemedi. Birisi ona bağırdı, sen bizden birisin artık. Neden karşı çıkıyorsun? Lairayanel kafası karıştı. Ben her iki tarafı da seviyorum. Hem elfler hem insanlar. İki tarafı da sevamazsın, dedi anneannesi. Bir seçim yapmalısın. Lairayanel, yere diz çöktü. Hayır, neden seçim yapmak zorundayım? Neden her iki taraf da barış içinde yaşayamaz? Çünkü dünya böyle çalışıyor, dedi anneannesi. Her zaman çatışma var. Her zaman savaş var. Ama ben bunu değiştirmek istiyorum, diye bağırdı Lairayanel. Ben, iki tarafında bir arada yaşayabileceğini kanıtlamak istiyorum. Bu yüzden Kaelen'le geldim. Bu yüzden bu yolculuğa katıldım. Anneannesi, ona uzun uzun baktı. Sonra, yumuşak bir gülümseme sergiledi. Belki de haklısın. Belki de değişim mümkün. Korkunla yüzleştin, torunum. Geçtin. Lairayanel, kendini tekrar meydanda buldu. Tormund, kendini dev bir demirci atölyesinde buldu. Ama burada tek değildi. Kabilesinin tüm büyükleri oradaydı ve ona bakıyorlardı. Tormund, dedi kral, derin bir sesle. Sen eski büyüleri öğrendin. Bu, yasaklanmış. Ama kral, dedi Tormund. Eski büyüler, bize gücümüzü verir. Onları unutmamalıyız. Güç, yozlaşma getirir, dedi kral. Malaçır da güç aramıştı. Ve bak ne oldu. Ben Malaçır değilim, diye bağırdı Tormund. Değil misin, diye sordu kral. Her güç arayışı, karanlığa götürebilir. Sen de o yoldaymış gibisin. Tormund, korktu. Belki de kral haklıydı. Belki de eski büyüleri öğrenmek, onu tehlikeli bir yola sokuyordu. Hayır, dedi sonunda. Ben, gücü kötülük için değil, iyilik için kullanacağım. Bu benim seçimim. Ve bu seçim, beni tanımlar. Kral, başını salladı. Seçimler, bizi tanımlar. Korkunla yüzleştin. Geçtin. Tormund, kendini tekrar meydanda buldu. Sinnara, kendini eski bir savaş alanında buldu. Her taraf ölü ejderhalarla doluydu. Ve ortada, bir insan savaşçı duruyordu.
Elinde kanlı bir kılıç vardı. Ejderhalar, dedi savaşçı, sizin zamanınız bitti. Artık dünya insanlarındır. Sinnara, öfkeyle haykırdı, biz dünyayı koruduk. Biz, dengeyi sağladık. Ama artık yoksunuz, dedi savaşçı. Ve kimse sizi hatırlamıyor. Sadece birer canavar olarak görüyorlar sizi. Sinnara, acı hissetti. Gerçekten de, ejderhalar artık unutulmuştu. İnsanlar, onları sadece efsanelerde anıyordu. Belki de unutulduk, dedi Sinnara. Ama bu, bizim değerimizi azaltmaz. Biz, doğru olanı yaptık. Ve şimdi bile, Kaelen'le birlikte, dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Neden, diye sordu savaşçı. Neden insanlara yardım ediyorsun? Onlar senin düşmanın. Çünkü düşman, mal açır, dedi Sinnara. İnsanlar değil, ben, geçmişin nefretini taşımayı reddetiyorum. Korkunla yüzleştin, geçtin. Sinnara, kendini tekrar meydanda buldu. 4 yoldaş, birbirlerine baktılar. Hepsi zorlu bir deneyim yaşamıştı ama hepsi başarmıştı. Hayalet kadın, tekrar belirdi. Hepiniz geçtiniz. Korkularınızla yüzleştiniz ve kazandınız. Şimdi, ruh kılıcı sizindir. Meydanın ortasındaki heykelin dibinde, toprak açıldı. Aşağıdan, parlak bir kılıç yükseldi. Kılıç, sanki canlıymış gibi titreşiyordu. Kaelen, kılıca yaklaştı ve onu aldı. Kılıç hafifti ama çok güçlü bir enerji yayıyordu. Bu kılıç, dedi hayalet kadın, ruhları kesebilir. Sadece fiziksel değil, manevi varlıkları da etkileyebilir. Malaçır'a karşı en güçlü silahlardan biri. Teşekkür ederiz, dedi Kaelen saygıyla. Hayır, dedi hayalet kadın. Biz teşekkür ederiz. Çünkü siz, Malaçor'u durdurmaya çalışıyorsunuz. Eğer başarırsanız, bizim ruhlarımızda nihayet huzur bulacak. Hayaletler, yavaşça kaybolmaya başladı. Sonunda, meydan tekrar boş kaldı. 2 eşya bulduk, dedi Lairayanel. Bir tane daha kaldı. Kalp kristali, dedi Kaelen. Denizin dibinde. Tormund, kitabını açtı. Deniz yaratıklarının krallığı. Bu, en tehlikeli olanı olacak. Öyleyse hazırlanmalıyız, dedi Sinnara. Çünkü deniz derinlikleri, benim bile gidemeyeceğim yerler. Denize ulaşmaları 2 hafta sürdü. Batıya, sonra güneye uçtular. Sonunda, Safir Okyanusu'na vardılar. Okyanus, adını boşuna taşımıyordu. Suları, derin mavi renkteydi. Sahile indiklerinde, küçük bir balıkçı köyü buldular. Köylüler, onları şüpheyil karşıladılar. Yabancılar, dedi yaşlı bir balıkçı. Ne istiyorsunuz? Denizin derinliklerine gitmemiz gerekiyor, dedi Kaelen. Bir tekneye ihtiyacımız var. Balıkçı güldü. Derinlere mi? Orası ölümcül. Deniz yaratıkları, herkesi öldürür. Biliyoruz, dedi Lairayanel. Ama gitmemiz şart. Balıkçı, düşünceli göründü. Bir tekne verebilirim. Ama döneceğinizi sanmıyorum. Risk alacağız, dedi Kaelen. Ertesi sabah, eski bir tekneyle denize açıldılar. Tekne küçüktü ama sağlamdı. Tormund, dümeni tuttu, Lairayanel rotayı belirledi ve Sinnara gözcülük yaptı. Günlerce denizde ilerlediler. Sonunda, Tormund'un kitabında belirtilen yere geldiler. Burası, dedi. Kalp kristalinin olduğu yer. Ama nasıl ineceğiz, diye sordu Lairayanel. Su çok derin. Sinnara, düşündü. Ben, suyun altında nefes tutabilirim. Ama siz tutamazsınız. Tormund, kitabını tekrar kontrol etti. Bekleyin. Burada bir büyü tarif ediliyor. Su nefesi büyüsü. Bunu kullanırsak, su altında nefes alabiliriz. Ama bu büyüyü nasıl yapacaksın, diye sordu Kaelen. Ateş tacının gücünü kullanarak, dedi Tormund. Taç, tüm element büyülerini güçlendirebilir. Tormund, tacı çıkardı ve bir ritüel başlattı. Eski dilde sözcükler mırıldandı. Taç parlamaya başladı ve aniden, 4 yoldaşın etrafında mavi bir ışık belirdi. Artık hazırsınız, dedi Tormund. Birkaç saat su altında kalabilirsiniz. 4 yoldaş, denize atladı. Su soğuktu ama büyü sayesinde nefes alabiliyorlardı. Derinlere doğru yüzdüler. Suyun dibinde, muhteşem bir manzara vardı. Mercan resifleri, renkli balıklar, dev deniz kabukları. Ama aynı zamanda tehlikeliydi. Dev köpek balıkları, deniz yılanları ve bilinmeyen yaratıklar etraflarında dolaşıyordu. Dikkatli olun, dedi Sinnara, su altında bile konuşabiliyordu büyü sayesinde. Daha da derinlere indiler. Sonunda, dev bir yapı gördüler. Eski bir tapınak, tamamen mercanlarla kaplı. İşte burada olmalı, dedi Tormund.
Tapınağa girdiklerinde, dev bir salon buldular. Salonun ortasında, parlak bir kristal vardı. Kristal, kırmızı renkti ve sanki canlıymış gibi atıyordu. Kalp kristali, dedi Kaelen hayranlıkla. Ama kristale yaklaşmak kolay değildi. Çünkü etrafında, dev bir deniz yaratığı vardı. Yarı ahtapot, yarı ejderha gibi bir şey. Dokunaçları her yere uzanıyordu. Kraken, dedi Sinnara. Denizin bekçisi. Kraken, onları fark etti ve saldırıya geçti. Dokunaçları hızla uzandı. Kaelen, kılıcıyla bir dokuncayı kesti, Lairayanel oklarını fırlattı, Tormund çekiciyle vurdu ve Sinnara ateş nefesi, su altında buhar haline geldi, kullandı. Savaş uzun ve zor oldu. Kraken çok güçlüydü. Ama sonunda, Kaelen ruh kılıcını kullandı. Kılıç, yaratığın ruhuna dokundu ve onu zayıflattı. Şimdi, diye bağırdı Kaelen. 4 yoldaş, birlikte saldırdı. Kraken, son bir çığlıkla yenildi ve kayboldu. Kaelen, kalp kristaline yaklaştı ve onu aldı. Kristal, elinde sıcaktı ve nabız gibi atıyordu. İşte bu, dedi. 3 kutsal eşyayı topladık. Şimdi ne yapacağız, diye sordu Lairayanel. Drakonyus'a geri dönmeliyiz, dedi Kaelen. O, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Denizden çıktıklarında, yorgun ama mutluydular. 3 kutsal eşyayı toplamışlardı. Artık Malaçor'u durdurma şansları vardı. Sinnara'nın sırtında, kuzey dağlarına doğru uçtular. Ama yaklaştıklarında, bir şeyin yanlış olduğunu hissettiler. Gökyüzü kırmızıydı ve havada garip bir enerji vardı. Ne oluyor, diye sordu Kaelen. Bilmiyorum, dedi Sinnara endişeyle. Ama iyi bir şey değil. Drakonyus'un mağarasına vardıklarında, dehşetle gördüler ki, mağara yarı yıkılmıştı. İçeri girdiklerinde, Drakonyus'u yerde buldular. Yaşlı ejderha, çok zayıflamıştı. Drakonyus, diye bağırdı Kaelen, ona koşarak. Ejderha, gözlerini açtı. Kaelen, döndün. Ne oldu, diye sordu Kaelen. Malaçor'un hapsi, çatladı, dedi Drakonyus. Gücünün bir kısmı sızıyor. Ben onu tutmaya çalıştım ama, çok güçlü. Eşyaları topladık, dedi Kaelen. Ateş tacı, ruh kılıcı ve kalp kristali. Şimdi ne yapmalıyız? Drakonyus, hafifçe gülümsedi. İyi, çok iyi. Şimdi, ritüeli başlatmalısınız. Ama dikkatli olun. Ritüel, çok fazla güç gerektirir. Ritüel nedir, diye sordu Tormund. 3 eşyayı, birleştirmelisiniz, dedi Drakonyus. Onları birleştirdiğinizde, Piraksis'in gücü yeniden uyanacak. O gücü kullanarak, Malaçor'un hapsini ya güçlendirebilir ya da onu tamamen yok edebilirsiniz. Hangisini yapmalıyız, diye sordu Lairayanel. Drakonyus, uzun bir nefes aldı. Karar sizin. Ama bilmelisiniz ki, onu yok etmek için, önce serbest bırakmalısınız. Ve o serbest kaldığında, kim bilir ne kadar zarar verir. Riski almalıyız, dedi Kaelen kararlılıkla. Malaçır sonsuza kadar hapsedilemez. Eninde sonunda kaçacak. En iyisi, şimdi onu yok etmek. Diğerleri başlarını salladılar. Hepsi aynı fikirdeydi. O zaman, ritüele başlayın, dedi Drakonyus. Ben size rehberlik edeceğim. Ama gücüm çok az. Acele etmelisiniz. Tormund, kitabından ritüeli okudu. Önce, 3 eşyayı bir üçgen oluşturacak şekilde yerleştirmeliyiz. Sonra, her birimiz bir eşyanın yanında durmalı ve gücümüzü ona aktarmalıyız. Mağaranın ortasında, büyük bir platform vardı. Eşyaları oraya yerleştirdiler. Ateş tacı kuzeyde, ruh kılıcı güneyde ve kalp kristali doğuda. Kaelen, Lairayanel, Tormund ve Sinnara, her biri bir eşyanın yanında durdu. Drakonyus ise ortada, gücünün son kalıntılarıyla onlara rehberlik etti. Şimdi, dedi Drakonyus, gözlerinizi kapatın ve gücünüzü eşyalara aktarın. Zihinlerinizi birleştirin. Bir düşünün. 4 yoldaş, dedikleri gibi yaptı. Gözlerini kapatıp, güçlerini eşyalara aktardılar. Başlangıçta hiçbir şey olmadı. Ama sonra, eşyalar parlamaya başladı. Işık, giderek güçlendi. Ateş tacı kırmızı, ruh kılıcı mavi ve kalp kristali beyaz ışık saçtı. Işıklar birbirine dokundu ve bir enerji dalgası oluştu. Aniden, mağara sallandı. Dışarıda, gökyüzü çatlamaya başladı. Karanlık bir delik açıldı ve oradan, korkunç bir güç sızdı. Malaçır, diye haykırdı Drakonyus. Hapisten çıkıyor. Karanlık delikten, bir figür belirdi. Siyah zırhlı, kırmızı gözlü bir adam. Malaçır.
Nihayet, dedi Malaçır, sesi göğü inletiyordu. Nihayet özgürüm. Hayır, diye bağırdı Kaelen. Seni durduracağız. Eşyaların ışığı, daha da güçlendi. Piraksis'in ruhu, ışığın içinde belirdi. Dev bir ejderha hayaleti. Malaçır, dedi Piraksis'in ruhu. Senin zamanın bitti. Bitti mi, diye güldü Malaçır. Ben ölümsüzüm. Sen beni öldüremezsin. Ama ben edebilirim, diye bağırdı Kaelen. Ruh kılıcını aldı ve Piraksis'in gücüyle doldurdu. Kılıç, parlak bir ışıkla doldu. Malaçır, saldırdı. Karanlık büyüleriyle havayı doldurdu. Ama 4 yoldaş, birlikte savaştı. Lairayanel okları, Tormund çekici, Sinnara ateş nefesi ve Kaelen ruh kılıcıyla. Savaş, saatlerce sürdü. Mağara yıkılıyordu, gökyüzü parçalanıyordu. Ama sonunda, Kaelen bir açık buldu. Malaçor'un kalbine doğru hamle yaptı. Bu, senin sonun, diye bağırdı ve kılıcı sapladı. Malaçır, dehşetle haykırdı. Kılıç, onun ruhunu kesiyordu. Ölümsüzlüğü sona eriyordu. Hayır, bu olamaz, dedi Malaçır, yavaşça kaybolurken. Piraksis'in ruhu, son gücünü kullanarak Malaçor'u tamamen yok etti. Karanlık delik kapandı. Gökyüzü normale döndü. Ve sonra, sessizlik. Kaelen, yere diz çöktü. Çok yorgundu. Etrafına baktığında, arkadaşlarını da benzer durumda gördü. Başardık mı, diye sordu Lairayanel. Evet, dedi Drakonius, sesi çok zayıftı. Başardınız. Malaçır, yok oldu. Ama Drakonius'un sesi, giderek zayıflıyordu. Kaelen, ona baktı ve dehşetle fark etti ki, yaşlı ejderha ölüyordu. Drakonius, diye bağırdı. Dedi Drakonius. Bu, benim zamanımdı. Ben çok yaşadım. Artık, dinlenme zamanı. Hayır, dedi Kaelen, gözyaşlarıyla. Sen ölme. Sana ihtiyacımız var. Drakonius, hafifçe gülümsedi. Size ihtiyacınız yok artık. Siz güçlüsünüz. Ve birliktesiniz. Bu yeni dünyanın başlangıcı. Sinnara, Drakonius'a yaklaştı. Usta, seni hiç unutmayacağım. Ve ben seni, dedi Drakonius. Sen ejderhaların geleceğisin, Sinnara. Unutma bunu. Drakonius, son nefesini verdi. Gözleri kapandı ve vücudu hareketsiz kaldı. Mağara, derin bir sessizliğe büründü. 4 yoldaş, uzun bir süre orada durdular. Yas tuttular. Ama aynı zamanda, bir şeyi kutladılar, dünya kurtulmuştu. Birkaç ay sonra, dünya değişmeye başladı. Malaçor'un yok olmasıyla, eski karanlık büyüler de zayıfladı. Krallıklar, yavaş yavaş barışa döndü. İnsanlar, tarlalarını ekmeye başladı. Elfler, ormanlarından çıktı. Cüceler, dağlarından indi. Kaelen, Lairayanel, Tormund ve Sinnara, kahramanlar olarak anıldılar. Ama onlar, gösterişten kaçtılar. Bunun yerine, barışı yaymaya odaklandılar. Kaelen, krallıklara gitti ve liderlere barışı anlattı. Lairayanel, insanlar ve elfler arasında köprü oldu. Tormund, kabilesine döndü ve eski büyüleri öğretti. Sinnara ise, yeni nesil ejderhaların öğretmeni oldu. Bir gün, 4 arkadaş tekrar bir araya geldi. Drakonius'un mağarasında. Burayı bir anıt yapmalıyız, dedi Kaelen. Drakonius'u ve tüm ejderha lordlarını anmak için. Güzel fikir, dedi Lairayanel. Birlikte çalışarak, mağarayı temizlediler ve bir anıt diktiler. Anıtta, Drakonius'un adı ve, ejderhaların son nefesi, yazıyordu. Bu nefes, dedi Sinnara, aslında bir başlangıçtı. Eski dünyanın sonu ve yeni dünyanın başlangıcı. Ve biz, dedi Tormund, o yeni dünyanın mimarlarıyız. 4 arkadaş, birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktu. Ama sonunda, değdi. Çünkü dünyayı kurtarmışlardı. Ve daha da önemlisi, farklı ırkların birlikte çalışabileceğini kanıtlamışlardı. Bu, ejderhanın son nefesinin hikayesiydi. Ama aslında, bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü Kaelen, Lairayanel, Tormund ve Sinnara'nın maceraları burada bitmiyordu. Onlar, yeni dünyanın koruyucularıydı. Ve her zaman, beklenmedik tehlikelere hazır olacaklardı. Son